Evet, günaydınlar herkese. Bugünkü yolculuğumuz nereye? Mehmet yarasına kayın dolanır. Kerem aslısına mayın dolanır. Sattık alayı. Gel gir koluma. Evet sevgili arkadaşlar, biz turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyoruz. Şu an Ankara tren garındayız. Amacınız eğer benim gibi varmaktan ziyade yolda olmaktansa Doğu Ekspresi size göre. Ben daha önce 3 kez yaptım ama ilk defa turistik Doğu Ekspresi'ni deneyimleyeceğim sizinle beraber. Gelin bu trenin farkları neler, biz bu yolculukta neler göreceğiz, neler yiyeceğiz, hepsini hep beraber görelim. İlk önce odamızla başlayalım. Bakalım odamız nasılmış. Evet, turistik Doğu Ekspresi'nin en güzel avantajlarından bir tanesi diğer Doğu Ekspresi'ne nazaran bütün vagonlardaki tüm kompartmanların yataklı olması. Ben daha önce dediğim gibi 3 tane Doğu Ekspresi yaptım. Hepsinde örtülü kuşetlilerle gittim. O pullman, normal koltuklarla gitmek çok zor. Bizim kompartmanımız da 1-2 numara. Bu 1-2 numarada hemen arkamda görmüş olduğunuz yatak iniyor. Şu şekilde hafif bir şekilde indirip normalde daha önceki yaptığım Doğu Ekspresi'nde şey yoktu, yatak örtüsü ve yastık kılıfı yoktu. Onlar sıfır getiriyorlardı yıkanmış bir şekilde. Acaba burada da getirecekler mi? Burada böyle bir oturma alanı var ama bu da aynı şekilde yatak oluyor gördüğünüz gibi. Hemen arkamda burada bir tane buzdolabı mevcut. Biz akşam yiyeceğimiz yemekleri oraya koyduk. Yine burada bir tane dolap mevcut. Buraya da lahmacun koyduk. Düveroğlu'ndan aldığımız lahmacunları. Burada işte eğer çalışmak isterseniz, bir şeyler yazmak isterseniz bir masa var. Bir de lavabo mevcut. Yine bavulunuzu buraya da koyabilirsiniz. Ama bizim fazla bavulumuz var. Bir kısmını da buraya bıraktık. Masa örtümüz var. Bu da benim favorim abi. Sabaha kadar Seviyorum getiririz onu. Bu kendimizi şımartmak istediğimiz noktada düşeceğimiz. Bak tadımın 58 tane ürünü var. Bol tuzludan sonra en sevdiğim bu. Bu da kahvemiz. Lüks karnaval diye geçer hocam. Kuru yemişin bakkosu olarak. Bu kadar yani. Hoş geldiniz efendim. İyi yolculuklar diyorum. Oğulcan Bey ve Birsu Hanım mı? Onlar bizim. Yan tarafta değiştirdiniz. Aslı Hanım ve Berkay Bey. İyi yolculuklar diliyorum. Benim de ismim Ozan. Kars'a kadar görevliniz benim. Vagon görevlisiyim ben. Ben size istiyorsanız vagonla ilgili biraz bir şeyler anlatayım. İlk önce yatakları göstermemi ister misiniz? Ben yataklarınızı hazırladım. Bunu istediğiniz zaman aşağı indirmeniz yeterli. Çarşaflar falan çok temizdir. Merak etmeyin. Ben sabah geldim. Kendim yaptım. Üst yatağı açarken de ilk önce bunu çıkarıyoruz. Daha sonra buradan çekiyoruz. Şuraya bırakıyoruz. Evet. Gün içinde seyahatinizde istediğiniz zaman bunu böyle kapatabilirsiniz. Merdivenimizi de yok düşmez. Halatlarımız var. Şu anda sağlamdır. Mola yeri için anahtar bıraktım. Dış kapı için. İlk mola yerimiz sabah Erzincan'da. Saat 9 civarı Erzincan'da oluruz ama belki biraz gecikebilir. Ben yarım saat kala kapılara Erzincan'a yaklaşıyoruz diye anons ederim. Seyahatiniz esasında da herhangi bir şey olduğunda hiç çekinmeden bana söyleyebilirsiniz. Sizden ricam çok fazla camları açık bırakmayalım. Klima sistemine zarar verebilir. O yüzden ara ara yaparsanız iyi olur. Var mı bana sormak istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Şu ışığı da kapatalım. Bu gözünüzü alabilir. Tamam. Kullanırsanız buradaki ışıklarımızı kullanın. Tamam. Klima sistemini de buradan ayarlayabiliyoruz. Süper. İyi yolculuklar tekrar. Evet, biz yavaştan Kırıkkale'den de ayrıldık. Yavaştan derken cidden yavaştan. Tren gördüğünüz bu hızla ilerliyor.
Zaten yarın akşam da ancak Kars'a varışımız bekleniyor. Ki zaten bahsetmiştim, bu bir yolda olma deneyimi tamamen. Biz bugün sabahtan itibaren ne yaptık? Birazcık onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Eşimle beraber bir Söğütlü Çeşme'den yüksek hızlı trene bindik. Ankara Garı'na vardığımız zaman yine Ankara Garı'na varıyorsunuz. Ama eski gar, yani bu tren Doğu Ekspresi'nin, turistik Doğu Ekspresi'nin kalktığı gar hemen Yeni Gar'ın arkasındaki eski gar. 2-3 dakika yürüdükten sonra Yeni Gar'a varıp treninize geçebilirsiniz. Ancak eğer bizim gibi varışınız arasında Ankara'da bir 2-3 saatiniz varsa size şahane bir yemek molası önerim var. Düveroğlu. Ben Ankara'ya geldiğim zaman her zaman o Düveroğlu'nda yemek yerim. Lahmacunu efsanedir. Ancak döner, pide veya kebap çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Lahmacunu ben mutlaka size tavsiye ediyorum. Hatta ben öğlen yemeğinde lahmacun yememe rağmen akşam da trene aldık. Kısmetse 2 saat sonra lahmacunumuzu da yiyeceğiz. Ama gayet güzel. Yarın gideceğimiz yerlerde kar da bekliyoruz. Çıldır Gölü'nden donmuşluğunun haberini de aldık. Bu seyahat çerçevesinde dediğim gibi Erzincan, sonrasında Kars, Çıldır ve sonra tekrar Erzurum gibi bir rotamız var. Ama bu bir yolda olma deneyimi. Bakalım yol bize neleri sunacak? Nerelerde ne deneyimler yaşayacağız? Yanıma drone'umu da aldım. Kısmetse size güzel videolar da paylaşacağım. Hadi gelin devam edelim. Biz tren yemeklerinden ziyade lahmacun yemek istedik önceden aldığımız ama trenin yemekleri de menüde güzel görünüyordu. Şimdi odamızda lahmacuna gömülüyoruz. Limonunu da sıkalım efendim. Ayrıca yani. Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonunda bilmiyorum diğer tarafta var mı ama bir rezervasyon imkanı var. Restoran vagonu için önden rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Ama tabii kompartman sayısını öngördüğünüzde bir vagonunda sadece restorana ayrıldığını düşündüğünüzde biraz hani çok yüksek beklentilerle hareket etmemek lazım. Şimdi demin biz tabii yemeğimizi kendimiz getirdik ama içecek almak için ziyaret ettiğimde şeyi fark ettim. İnsanlar şikayet ediyorlar. Rezervasyon sisteminin doğru işlemediği ile alakalı. Yani sonuçta burası bir tren ve hani açık söylemek gerekirse ben başka tren yolculukları da yaptım veya uçakla da çok seyahat ettim. Burada genelde çalışan insanlar gayet canla başla, çok güler yüzle ve çok pozitif enerjiyle çalışan insanlar. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ama sonuçta burası da bir tren. İmkanlar belli. Hani buranın restoranıyla alakalı böyle çok yüksek beklentileriniz olmazsa bence daha mutlu olursunuz. Çünkü çok yüksek beklentiniz olursa günün sonunda çok mutsuz olduk, isteklerimiz karşılanmadı vesaire gibi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Yani zamanın tadını çıkarın. Bence yemeğinizi kendiniz getirin. Eğer arkadaş grubunuzla geliyorsanız da bizim gibi böyle kompartmanınızda yemeğinizi beraber yiyin. İçkinizi için çaktırmadan ya da ayranınızı, çayınızı için keyfinize bakın. Bunları söylemek istedim. Lahmacunuma dönüyorum. Teşekkür ederim. Düveroğlu nasıldı bu arada? Düveroğlu muazzamdı. Soğuk bile gidiyor abi. Bak bakayım bana. Sattık alayı. Gel gir koluma. Günaydın. Eskişehir'den haşhaşlı getirdim. Böyle bir cevizli haşhaşlı, Eskişehir'e özel bir yemek. Buna da yarımca diyorlar. Yine Eskişehir'de bunu annem yaptı. İçinde birileri patatesli, bazıları da ıspanaklı peynirli. Şimdi kahvaltımızda bunları yiyeceğiz. Divriği'den İlic'e giderken bu manzaralar eşliğinde kahvaltımızı yapacağız. Biz karlı olmasını bekliyorduk ama nasibimizde bu varmış.
Express'inde kettle kullanmak falan yasak odalarda. Berkay'ın da sağ olsun Aslı'yla beraber 1.7'lik o bunlar. O 1.4 abi. 1.4'lük Stanley getirmiş. Ama kahvaltıda çok yoğun olduğundan dolayı, yani talep gördüğünden dolayı sabah bize su veremediler. Biz bunu dün bitirmiştik. Sabah böyle bir 7.30-8'de, bir de 8.30'da 2 kez gittik, alamadık. Şimdi 9'u 10 geçe verdiler bize yoğunluk azalınca. Şimdi biz İliç istasyonunda diğer Doğu Ekspresi ile karşılaştık. Kardeş kardeş, hemen karşıdaki peronda. Dönüş yolunda da, yani eğer Kars'tan Ankara'ya Doğu Ekspresi ile, turistik Doğu Ekspresi ile dönmek isterseniz İliç, Divri ve Sivas istasyonlarıydı değil mi? Evet, İliç, Divri, Sivas istasyonlarına durarak sonrasında Ankara'ya varıyor. Ankara'dan Kars'a giderken de Erzincan ve Erzurum duraklarında 3'er saatlik bir duraklama yapıyor. Çok yaşa. Arkadaşlar şimdi gelmeden biz de izledik. Eminim hepiniz açıp izlediniz ne götürmemiz lazım Doğu Ekspresi'ne diye. Şu an böyle bir 10 saati tamamladık Doğu Ekspresi'nde. Erzincan'a doğru gidiyoruz. 1,5 saat oradayız. Bayağı da tehir var, rötar var bu arada. Tabii aynen. Gece 2 gibi de Kars'ta olacağız herhalde. Beklenenin bayağı sonrası. Çünkü 12 falan gibi normalde klasik rotasyonda Lafını varıyor. balla böldüm. 2 kez hatırlamıştım. Elektrikli değil, dizel motormuş. Dizel motor. Okay. Ben de lafını şöyle bölmek istiyorum. 10 değil 18 saattir falan trendeyiz. 18 saat olsun hocam. O zaman Ben de lafını... demek istediğim şu. Ya şunu da getirseydik çok iyi olurdu. Unuttum dediğiniz ne var? Burada insanlarla paylaşmış olalım. Hani her şey düşündük de bunu unuttuk ya dediğiniz var mı bir şey şu anda? Türbüşon var. O bir, var. aynen. Onu bayağı bir aradık. Bir de abi normalde trende elektrikli alet kullanmak yasak deniyor. Yani ama Evet, tabii aynen. kompartmanların kapıları açık. Herkes de ben gördüm kahve makinesi. Kahve makinesi Su getirdi. ısıtıcı. Yani burada şöyle bir şey var. Pick-up vardı, pick-up. Bir odada pick-up vardı, Kıbrıslı abiler. Gülden Karaböcek'in plağını gördüm. Zaten Berkay ile ilerliyorduk. Evet. Bir anda Berkay arkasını döndü. Beni bulamadı. Ben adamların odaya girdim müzik dinlemeye. Hızlıca da söyleyeyim, burada şöyle bir durum var. Yüksek akım verecek cihazları genelde burada sisteme bağlamanızı istemiyorlar. Çünkü burada böyle bir dinamodan güç üretildiği için herhangi bir kısa devre bir şey olduğu zaman bütün kabinin elektrik sistemine zarar veriyor ve TCD'de de bunu direkt o kabinde konaklama yapan insana yansıtıyormuş. Çok uyarıldık bununla alakalı ama gördüğümüz üzere de kimse de uymuyor yani. sigara- Bu sözlü uyarıldık Evet, bu arada. sigara da yasak deniyor. Yan kompartmanda Kıbrıslı teyzelerimiz. Yani İfşa etmeyelim istersen. kıraathaneden beter yani. Şimdi ifşa etmeyelim. Azıcık tütün içecek kuzum. Neyse hadi Erzincan'da görüşürüz. 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 Doğu Ekspresi yolcusu. Erzincan'a hoş geldin. Hoş bulduk. Diğer bir özelliği ise donan bir şelale ve buz tırmanışının yapıldığı bir şelale. Eski şartlarda artık dönemsel şartlarda maalesef buz tutmasını çokça görebiliyoruz. Çok uzun süredir drone uçurmuyordum. Şimdi Girlevik Şelalesi'nde bakalım neler çektik. Beraber izleyelim. Şu an aracımız sola döndüğünde sol tarafımızda kalan, genelde Tunceli'ye konu olmuş Erzincan'ın güneyinde bulunan Tunceli Erzincan il sınırını kapsayan Munzur Sıra Dağları'nı görüyoruz. Meşhurdur bu dağlarımız. Çok bir ismini de duymuşsunuz. Sağ tarafında bulunan, şu an sizin de sağ tarafınızda bulunan, Erzincan'ın kuzeyinde yer alan Bayburt ve arkası Gümüşhane il sınırlarında bulunan Keşik Sıra Dağları. Direkt yerden çıkan doğal maden suyu. Direkt sade maden suyunu içersiniz ya. Şu anda Çeşme'den direkt sade maden suyu içeceğiz. Eşki suya hoş geldin. Nasıl Berkay? Bağırıyorsun. Afiyet olsun.
Nasıldı soda? Güzeldi. Ekşi ekşi, soğuk soğuk. Bana normal sodadan daha güzel Ekşi geldi. değil bu arada, eşki. 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 Ama normal sodanın yerini sanki tutmaz gibi. O daha asitli ya böyle. Evet ama bu da soğuk soğuk güzel geldi. Ben beğendim. Arkadaşlar Erzurum'a giriyoruz. Doğu Ekspresi'nin kısa bir özetini yapmam gerekirse döner yiyelim, trene binelim, döner yiyelim, bir daha trene binelim. Şimdi biz cağ kebabı yemeye gideceğiz. Cağ kebabımız kuzu etinden oluyor. But ve kol kısmını kullanıyoruz. Baharat olarak da karabiber, soğan, tuz ve az bir miktarda yoğurt katıyoruz. Bir haftaya yakın sürede dinlendikten sonra bu şekilde servis yapıyoruz. Cağ kebap ismini direkt bu şişlerden alıyor. Yani asıl ismi bundan ismidir cağ. Et olarak da direkt cağ kebap ismi buradan geliyor. Tek tek yani bu şekilde kesildikten sonra altı çiğ olduğu zaman tatar oluyor. Ama biz normalde standart genel müşterimiz pişkin cağ istiyorlar. Bu şekilde servisini bir siz dur diyene kadar biz de servis yapıyoruz. Şimdi siz dur diyene kadar ben getireceğim. 2, 3, 4, 5 kaç tane yerseniz sıkıntı yok. Teşekkürler. Bizim sana çıkmanı söyleyeceğim. Reddi direkt bir kafadan istediğin gibi nasıl dersin? Değiştireceğim bu konuyu. Sen en uygun Aynen geliyor. Kızım adı neydi senin? Aslı. Aslı kızma mı geliyor? Ayağından sarı cızma, ayakları romatizma. Kız hele bir şey değil kızma. Artistimizi kızma Aslı. Bak ne rengi. Sen ne diyorsun kamera? Sana sonra gel. Adı ne senin? Berkay. Berkay sana da mı gerek? Tespihleri taze İyi yürüdüm. beğendim. Gece gece arkasına bakma teyze yine çıkıp fırından arpucunu da anlatırsınlar. Ye şişman ye pişman. Bak. Gençler. Berkay'ım dünyanın en büyük semaverim bu. Öyle diyor abi, en büyüğü. Küçüğü. Bir küçüğü mü? En büyüğü nerede? En büyüğü artık yapacaklar. Yapacaklar. Berkay'ım 36 saat mi 37 saat mi ne sürdü? 37 saat şimdi veda ediyoruz.